Avrupa'ya geldiklerinde onlara bir soru soruldu. Misafir misiniz? Yoksa tehdit mi? Romanlar Avrupa topraklarına ulaştığında onları bekleyen ilk şey düşmanlık değildi, meraktı. Yüzyıllar boyunca göç eden bu topluluk Avrupa şehirlerinin kapılarında ilk kez bu kadar yoğun bir bakışla karşılaştı. Kim oldukları bilinmiyordu. Nereden geldikleri kesin değildi. Dilleri farklıydı. Yaşam biçimleri alışılmış düzenin dışındaydı. Ama ilk temas çoğu yerde temkinli bir kabulle başladı. Bazı şehirlerde romanlar uzak diyarlardan gelen hacılar ya da yolcular olarak görüldü. Kendilerine geçici izinler verildi. Belirli sürelerle konaklamalarına müsaade edildi. Çünkü Avrupa o dönemde hareket halindeki insanlara tamamen yabancı değildi. Tüccarlar, askerler, hacılar, yol birçok insanın kaderiydi. Romanlar da başlangıçta bu hareketli dünyanın bir parçası gibi algılandı. Ancak bir fark vardı. Onlar geçip gitmiyordu. Duruyor, yerleşmiyor ama kalıyordu. Şehirlerin kenarlarında, kasabaların dışında bir süreliğine görünür oluyordu. Bu görünürlük merakı büyüttü. Kıyafetleri farklıydı ama abartılı değildi. Dilleri yabancıydı ama kapalı değildi. Meslekleri geçiciydi ama gerekliydi. İlk yıllarda roman toplulukları bazı bölgelerde ilgiyle karşılandı. Müzikleri, sanatları, fal bakma gibi pratikleri yerel halkın dikkatini çekti. Fakat merak her zaman kalıcı bir kabul anlamına gelmez. Merakın arkasında her zaman bir soru vardır. Bunlar kim? Ve bu soru zamanla başka bir soruya dönüşür. Burada ne kadar kalacaklar? Romanların Avrupa'daki ilk yılları kesin bir red ya da kesin bir kabul dönemi değildi. Bu belirsizliğin dönemiydi. Ne tam misafir sayıldılar ne de açıkça tehdit. Ama bir şey değişmişti. Artık göç ettikleri her yerde yalnızca kimliklerini taşımıyorlardı. Aynı zamanda başkalarının onlar hakkında kurduğu ilk cümleleri de taşıyorlardı. Ve Avrupa'da kurulan bu ilk cümleler gelecek yüzyılların temelini oluşturacaktı. Merakla başlayan karşılaşmalar zamanla tanımlamaya dönüşecekti. Ve tanımlama her zaman güçle ilgilidir. Avrupa'da düzen yalnızca şehirlerden ibaret değildi. Güç iki büyük yapı etrafında toplanmıştı. Kilise ve krallıklar. Romanlar Avrupa'ya adım attığında yalnızca halkla değil, bu iki otoriteyle de karşılaşmış oldular. Başlangıçta bazı Roman grupları kendilerini uzak diyarlardan gelen hacılar olarak tanıttı. Günah çıkarma ya da kefaret yolculuğunda olduklarını söylediler. Bu anlatı özellikle kilise çevrelerinde geçici bir hoşgörü yarattı. Çünkü Orta Çağ Avrupa'sında kefaret yolculuğu bilinen bir pratikti. Yol, ruhun arınma biçimi olarak kabul ediliyordu. Bazı belgelerde Roman topluluklarına belirli sürelerle dolaşma izni verildiği görülür. Bu izinler kalıcı değildi. Ama tamamen dışlayıcı da değildi. Fakat bu hoşgörü kırılgandı. Zaman geçtikçe kilise için asıl mesele romanların nereden geldiği değil, hangi inanç sistemine bağlı olduklarıydı. Yerleşik düzen, inancı da sabit görmek ister. Vaftiz kayıtları, kilise düzeni, yerel cemaat yapısı. Bunların dışında kalan her topluluk belirsizlik taşır. Romanlar bu yapının dışında kaldı. Krallar açısından mesele daha farklıydı. Krallık düzeni, vergi, askerlik ve toprak üzerinden işler. Sabit adresi olmayan, toprağa bağlı yaşamayan bir topluluk bu sistemin dışında kalır. Ve sistemin dışında kalan her şey kontrol edilmesi gereken bir unsurdur. Bu nedenle bazı bölgelerde romanlara koruma adı altında izinler verildi. Bazı bölgelerde ise süreli kalma şartı kondu. Koruma ile denetim arasındaki çizgi inceydi. Zamanla krallıklar Roman topluluklarını tanımlamaya başladı. Belirli belgeler istendi. Geçiş izinleri sorgulandı. Kim olduklarına dair yazılı kayıtlar tutulmaya başlandı. Bu önemli bir dönemeçti. Çünkü artık Roman kimliği sadece halk arasında konuşulan bir konu değil, resmi kayıtların konusu haline gelmişti. Kilise ve krallar için Romanlar ne tamamen düşman ne de tam anlamıyla misafirdi. Ama her iki güç yapısı da onları sistemin içine yerleştirmeye çalıştı ve sistem hareketi sevmez. Romanlar için bu dönem ilk kez büyük kurumsal yapıların kendilerini tanımlamaya başladığı dönem oldu. Merak yerini düzen arayışına bıraktı. Düzen ise her zaman sınırlar çizer ve o sınırlar yakında daha görünür hale gelecekti. Merak yerini kayda bırakmaya başladığında hikaye değişir. Avrupa'nın farklı bölgelerinde Roman toplulukları artık sadece gözlemlenen değil, yazılan bir topluluk haline geldi.
Ve yazılmak her zaman görünür olmak anlamına gelmez. Bazen sınır çizilmek demektir. 15. yüzyılın sonlarına doğru bazı krallıklar romanların dolaşımını sınırlayan kararlar aldı. Belirli sürelerle kalmalarına izin verildi. Sonra ayrılmaları istendi. Başlangıçta bu kararlar yereldi. Şehir bazlıydı. Ama zamanla bölgesel yasaklara dönüştü. Bazı bölgelerde romanların gece konaklamaları sınırlandırıldı. Bazı yerlerde zanaat icra etmeleri için izin şartı getirildi. Bazı bölgelerde ise tamamen sürgün kararları çıktı. Sürgün her zaman zorla yürütülmek değildir. Bazen bir topluluğa burada kalamazsın denmesidir. Bu dönemle birlikte belgeler önem kazandı. Geçiş izinleri, koruma mektupları, yerel yöneticilerin verdiği yazılı kağıtlar. Roman toplulukları yanlarında artık yalnızca eşyalarını değil, kendilerini açıklayan belgeleri de taşımaya başladı. Bu yeni bir durumdu. Çünkü ilk kez hareket özgürlüğü bir kağıda bağlı hale gelmişti. Belgesi olan geçerdi. Olmayan sorgulanırdı. Yasaklar her yerde aynı değildi. Bazı krallıklar daha sertti, bazıları daha esnekti. Ama ortak bir eğilim oluşuyordu. Romanlar artık geçici misafir değil, tanımlanması gereken bir unsur olarak görülüyordu. Tanımlama ise kontrol anlamına gelir ve kontrol hareketi daraltır. Bu süreçte Roman toplulukları daha dikkatli hareket etmeye başladı. Daha görünmez kalmaya çalıştı. Şehir merkezlerinden uzak durdu. Yüzyıllar süren göç ilk kez bu kadar açık biçimde sınırlarla karşılaştı. Yasaklar arttıkça mesafe de arttı. Ve mesafe büyüdükçe algı daha sertleşti. Belgeler, sürgünler ve sınırlamalar yalnızca fiziksel hareketi değil, kimliğin algılanış biçimini de değiştirdi. Avrupa artık romanları sadece merak etmiyordu. Onları düzenlemek istiyordu. Ve düzen her zaman eşitlik anlamına gelmez. 4. kısım. Bir topluluk hakkında söylenenler zamanla o topluluğun kendisinden daha güçlü hale gelebilir. Avrupa'da romanların varlığı arttıkça onlara dair anlatılar da çoğaldı. Bu anlatılar her zaman romanların kendi sözlerinden doğmadı. Çoğu zaman başkalarının gözünden kuruldu. Başlangıçta merak vardı. Sonra düzen arayışı geldi. Ardından yasaklar. Ve yasaklar arttıkça algı da sertleşmeye başladı. Romanlar hakkında hikayeler dolaşmaya başladı. Gizemli oldukları söylendi. Nereden geldikleri bilinmediği için onlara uzak ve belirsiz anlamlar yüklendi. Belirsizlik insan zihninde boş kalmaz. Boşluk çoğu zaman varsayımla doldurulur. Bazı bölgelerde romanlar kehanet ve fal ile ilişkilendirildi. Bazı yerlerde suçla anıldılar. Bazı şehirlerde ise sadece yabancı olarak kaldılar. Bu imgeler tek bir merkezden çıkmadı. Farklı şehirlerde, farklı krallıklarda parça parça oluştu. Ama zamanla birbirine benzeyen bir tablo ortaya çıktı. Roman kimliği artık sadece bir halkın kendi iç dinamiği değildi. Aynı zamanda dış dünyanın ürettiği bir imgeydi. Ve imge gerçek kadar güçlüdür. Avrupa toplumlarında romanlar çoğu zaman sınırda konumlandı. Ne tamamen içeride, ne tamamen dışarıda. Bu ara konum, algının kalıcılaşmasına zemin hazırladı. Çünkü sürekli sınırda kalan bir topluluk sürekli tanımlanır. Tanımlandıkça etiketlenir. Etiketlendikçe mesafe artar. Romanlar Avrupa'da yüzyıllar boyunca yaşadıkları yerleri etkiledi. Müzikleri yayıldı, zanaatları benimsendi. Ama algı her zaman bu katkıları görmedi. Algı çoğu zaman basitleştirir ve basitleştirme insanı tek bir özelliğe indirger. Yabancı, gezgin, güvenilmez. Bu kelimeler gerçek insanların yerine geçmeye başladı. Böylece Avrupa'da roman algısı tek bir olayla değil, uzun bir süreçte inşa edildi. Bu inşa duvar gibi görünmezdi ama hissedilirdi. Ve o görünmez duvarlar gelecek yüzyıllarda daha da kalınlaşacaktı. Misafir mi, tehdit mi? Bu soru artık yalnızca bir soru değildi. Bir bakış biçimine dönüşmüştü. Bir halk Avrupa'ya girdi. Ama yalnızca topraklara değil, bakışlara da adım attı. Romanların hikayesi sadece göçün değil, algının da hikayesidir. Misafir mi, tehdit mi? Bu sorunun cevabı yüzyıllar boyunca değişti. Ama izleri kaldı. Bu seri devam edecek. Sırada bölüm 4 var. Her pazar saat 21'de burada. Yol bitmedi. Hikaye sürüyor.
Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimi açmayı unutma. Sessiz kalanları birlikte duymaya devam edelim. Eğer bu sessiz hikayelerin devamını duymak istiyorsan, videoyu beğen, kanala abone ol ve bildirimi aç. Ve unutma. Bu kanalda sadece romanların değil, Kürtlerin sessiz tarihi de anlatılıyor. Coğrafya değişiyor ama hafıza konuşmaya devam ediyor. Sessiz kalanları birlikte duymaya devam edelim.